Hipopotamlarla buluşacağız, su aygırlarıyla. Çok çılgın değil mi ya? Bilet alıyoruz, böyle bir yerden sadece el uzanıyor. Aşkım. Yani 1000 demişti, şimdi mesaj atıyor 1500 yapalım mı diye. Her şeyde pazarlık var. Burada da her yerde yine çöpleri görebiliyoruz. And like food, the fruits are amazing. Fruit. Sadece hipopotamlarda değil, diğer vahşi hayvanlarda, zebra falan. O yüzden de çok fazla trafik kazası oluyormuş hep. Ve 100 metre koşuyormuş, 100 metre sonra neden koştuğunu unutuyormuş ve tekrar geri dönüyormuş. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz iyiyiz. Nairobi'de gezmeye devam ediyoruz. Bugün Giraffe Center'dayız, yani zürafa merkezindeyiz. Keyifli seyirler olsun. Önce el yıkanıyor girmeden önce. Kenya dışında yaşayanlar için 1500 şilin fiyat. Kredi kartı ve M-Pesa geçiyor, nakit geçmiyor. Girişte hemen bunları dağıtıyorlar. Bu yemlerle zürafaları besleyebiliyorsunuz. Thank you. Burası bir hayvanat bahçesi değil. 1979 yılında kurulmuş. Zürafaları Rothschild türüydü galiba, yanlış söylüyor olabilirim. Nesli tükenmekte olan bu zürafaları koruma amacıyla burayı kuruyorlar. Buranın esas amacı bu hayvanları burada bakımını yapmak, ondan sonra da doğaya salmak. İkinci amaçsa turizm. Hayvanat bahçelerine gitmeyeli yüzyıllar oluyor arkadaşlar ve kesinlikle karşıyım elbette bu fikre. Buraya gelmeden önce de epey araştırdım. ChatGPT ile de bayağı bir tartıştım, etik midir diye. Yani şunu söyleyebilirim, burada verdikleri yemler, kendiniz gelip besleyemiyorsunuz. Buradaki verdikleri yemleri veriyorsunuz. Onlar da kısıtlı veriliyormuş. Ve sadece takviye amaçlı. Zaten hayvanların çok geniş bir alanı varmış. Birazdan göreceğiz. Orada kendileri zaten otluyorlarmış. Vahşi hayvanlar değil diyor. Dolayısıyla hani avlanmakla ilgili bu anlamda bir sıkıntı yaratmıyor senin onları yemlemen diyor. Lakin yine de ben tabii hani insanlarla bu kadar temasta olmasını sorgulayınca da şöyle bir etik bakış açısı var. İnsanlarla bu kadar samimi bir iletişimde normalde değiller, biliyorsunuz, doğal ortamlarında. Bu da davranışlarını değiştiriyor ve bu hayvanlar için sağlıklı değil. O yüzden şunu tercih edebilirsiniz dedi ki, benim de aklımdan o geçiyordu. Yem vermeyelim, sadece dışarıdan gözlemleyelim, hayvanları yakından görelim, ondan sonra da buradan ayrılalım. Bilmiyorum neyin ne kadar doğru olduğunu ama epey araştırdığımda bu konuda içimi rahatlatan çok fazla bilgiye rastladım. Sizin takdirinize kalmış. Buralara gelip girebilirsiniz de girmeyebilirsiniz de. Benim şu anda içim huzurlu bir şekilde giriyorum. Ve çok heyecanlıyım göreceğim için. Bu kadar yakından göreceğim için. Böyle güzel bir alandayız arkadaşlar. National Park'a çok yakınız. Ama National Park'a, yani Nairobi National Park'a giriş yapmayacağız. Çünkü çok pahalı. Do you remember how much was National Park entrance fee? It was Which one? Nairobi, yeah. 80 $80, evet, $80. Bizim niyetimiz Serengeti'ye gitmek, büyük göçü izlemek inşallah. Onun detaylarına geliriz inşallah, önümüzdeki günlerde ayarlamaya çalışıyoruz. Ve çok pahalı bu safari turları. Bütçeyi oraya ayırmayı düşünüyoruz. Allah'ım. Platformdan besleyebiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi geniş bir alanları var. Dokunmuyorum. Çok dokunasım olsa da. Şöyle devam edelim. Bunların bu güzelliği nedir? Oh, you are? Okay. Bugün pazar, olabilecek en kalabalık gün. Hafta içi gelmek lazım ama biz yarın ayrılacağız Nairobi merkezden. O yüzden bugün gelebildik. Aşağıda da domuzlar var. बेबी वो जिराफ पे फीड करो वीडियो ले मारो फटाफट मम्मी जो जिराफ अरे सुन मम्मी मम्मी तू पहला यार वीडियो कॉल बंद कर
Ne kadar olağanüstüsünüz. जल्दी वीडियो ले Şu desenlere bakın. Senin süzüle süzüle gelişini sevsinler. Aşkım. Canım ben de yapmışım. Girişte ellerimizi yıkattılar. Çünkü böyle ellerinle besliyorsun hayvanlar bir hastalık kapmasınlar diye. O çok güzel bir hareketti. Burada bir tane yavru var. Boris de fotoğraflarını çekiyor bol bol. Soruyorsunuz hesabı var mı diye. Fotoğraflarını paylaştığı bir sosyal medya hesabı yok arkadaşlar. Okey. Bunu da göstermezsem olmaz. Bu bayağı. Yeterli sanırım. Kendi ortamlarını dönüyorlar bunlar. Hala bazıları burada. Kuyruğu kalkıyor, sonra bırakıyorlar. Allah'ım o kadar uysallar ki. Böyle aheste aheste yürüyorlar. Heh, bak tekrar yürümeye başladı. Yürüyüşlerine deli olursun. Bu nasıl bir zarafet ya? Çok yakınız ama. Yani yem vermedik ama diplerine kadar girdik. Sonuçta insanlarla iletişimi, davranışlarını değiştiriyor diyorsak bu konuda çok da sağlıklı bir hareket yapmadık sanıyorum. Emin değilim arkadaşlar. Bilen, daha iyi bilen varsa yazsın. Çünkü birçok kişiye göre de yani işin uzmanı anlamında buraya gelip ziyaret etmek de bir sakınca görmüyorlar. Bunları bu kadar sorguluyoruz çünkü hassas davranmamız gerekiyor. Onların iyiliği için, kendi keyfimiz için değil. Ama burada onlara bu kadar yakın olabilmek, bu zürafaları bu kadar yakından görebilmek paha biçilmez. Yani bunu tarif edemem. Eridim ya. Nasıl bir güzelliktir? O gözlerin güzelliğine bak, şuna bak. Bu gözleri, kirpikleri. Çok böyle masum ve sevgi dolu duruyorlar ya. Böyle bir şeyler. Bilge bir tarafları var yani. Sakin sakin. Acelesiz. Huzur veriyor resmen. Yanında durmak. Arkadan geliyor bizimki. You probably knew me when I was shorter. Alanın tamamını da size şöyle göstereyim. Şöyle geniş açı alayım, daha net görelim. Zaten hani buradan da çıkacağız birazdan. Onlarla iletişime geçtiğimiz kısım oldukça kısıtlı bir alan. Onun dışında bu gördüğünüz bütün alan yaşama alanları. Biz hemen şu evin oradan giriş yaptık. Şu kadarcık bir yerde oluyor her şey. Beslemeler ve gözlemler. Hah, ne oldu? Ne oldu? Domuz geldi diye mi öyle oldu? Çünkü kimse bir şey yapmadı. Ay senin narinliğini ben yerim ya. Çıkamadık buradan. Çıkamadık yani. Poz veriyor Boris'e. Aşkım. Muhteşem.
Muhteşemler. What are they doing? Titretiyordu böyle, sallıyordu falan. Do you think she's the mama? I don't know. Could be. Belki de annesi. Yavru çünkü biri. Artık ayrılma zamanı. Veda ettik kendilerine. 7 tane zürafa gördük. Daha fazla var mıydı içerilerde bilmiyorum. Umuyorum safaride tekrar akrabalarıyla buluşacağız. Şimdi buradan bilmem nereye gideceğiz. Bakalım. Ama çıkıyoruz artık. This is map of Kenya. We are here now. Right now we are here, next to Nairobi National Park. So the giraffes, they are born with teeth. For us, Tam çıkıyorduk. Girişte bir şeyler anlatıyorlardı. Tekrar oturduk yerimize dinleyelim dedik. Şöyle bir tekrar tur atıp zürafalarımıza bay bay diyoruz. Neler dinledik hemen kısaca size bilgi vereceğim. Uzun bir anlatımdı ama dikkat çekici birkaç bir şey paylaşacağım. 3 tip zürafa yaşıyor bölgede. Biri Masai bölgesinde, Masai Mara tarafında yani Kenya'nın güneyinde yaşayan Masai zürafaları. Bir batı tarafında yaşayanlar var ki burada gördüklerimiz. Bir de kuzeyde yaşayan ismini unuttuğum başka bir tür daha var. Zürafaların uzun olanları erkek, daha kısa olanları dişi. Erkekler savaşıyor, dişileri savaşmıyor. Ayağının kemiğini görüyorsunuz şu an. O kemikten 2 tane koyduğunuzda zürafanın ayağının boyutuna ulaşmış oluyorsunuz. O kadar ağır ki bir tanesi kaldırırken 10 kilo falan dedi galiba. O yüzden tek bir tekmeyle aslanı öldürebiliyormuş. Gördüğümüz hani yanlarında domuzlar vardı ya, onlarla çok yakın arkadaşlıkları var. Friends with benefits diyor. Yani tamamen birbirlerinden fayda sağladıkları için. Sebep de şu, o ufaklıklar, domuzlar çok iyi duyuyormuş. Zürafalarsa çok iyi görüyor bu arada. 2 mil dedi galiba, emin değilim. Gözetleme kulesi diyorlarmış hatta o yüzden onlara. Biri çok iyi duyuyor, biri çok iyi görüyor diye birbirleriyle iletişimde ki böylece kaçabiliyorlar diğer hayvanlardan. Ama domuzların beyni çok küçükmüş bu tipin ve 100 metre koşuyormuş, 100 metre sonra neden koştuğunu unutuyormuş ve tekrar geri dönüyormuş. O yüzden de genelde onlar yem oluyorlarmış. Başka bir sürü şeyler anlattılar ama şimdilik bu kadar olsun. Dolanıyorum, evet çıkıyoruz. Şimdi taksi çağırdık, bir şeyler yemeye gidiyoruz. Sonrasında da Gökçe ile buluşacağız, Mavi ile buluşacağız tekrar. Akşama da bir takım planlarımız var. Ya şu anda Nairobi National Park'ın yanından geçiyoruz. Aslanlar, bütün yırtıcılar, çılgın bir vahşi hayat var ve şurada birkaç kilometre ötemizde sadece. İnanılır gibi değil. Önceki videoda söylemiştim. Yani Nairobi içinde ulusal parkı bulunan tek başkent. Yani burada bir şehir hayatı var. Hemen yanı başında da vahşi hayat var. İç içe değiller elbette. Ayrılmış durumda ama onu bilmek bile böyle bir insanı heyecanlandırıyor. Valla rastgele bir yer bulduk geldik. Mahallesinde Gökçe'nin aradık. Bir şeyler atıştıracak bir yer. Böyle bir alana geldik. Etraf oldukça güzel gözüküyor, temiz gözüküyor. Mahalle olarak söylüyorum. Yeşilliği olan, binaları güzel olan tertemiz bir yer. Yani Nairobi işte böyle. Bir anda gecekondu, bir anda gökdelen, bir anda temiz, güzel mekanlara girip bir anda fakirliğin çarpıyor böyle yüzüne. Yani manyak ediyor insana. Böyle güzel bir caddedeyiz. Kahvemizi içtik. Şimdi Mavi'ye doğru yürüyoruz. Güzel bir geceydi. Güzel müzik dinledik, sohbet ettik. Mavi'nin arkadaşlarıyla tanıştık. 9.30'a kadar falan kaldık. Bugün çünkü yolumuz var. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şu an apartmanımızın alt kısmında bekliyoruz. Taksimizi çağırdık. Naivasha bölgesine gidiyoruz. Hipopotamlarla buluşacağız, su aygırlarıyla. Çok çılgın değil mi ya? İnanılmaz. Bayağı bilgi vereceğim size orada. Zira su aygırları Afrika'daki insan ölümüne en çok sebep olan memelilerdenmiş, en saldırganlarından. Neden öyle davranıyorlar, ne oluyor anlatacağım ve doğal ortamlarında göreceğiz. Birlikte kalacağız yani. Ama gölün kenarına çok yaklaşmazsan saldırmıyorlar.
Yay! Çadırda hep beraber geceleyeceğiz bakalım birkaç gün. Bilet alıyoruz. Böyle bir yerden sadece el uzanıyor. İnanılmaz bir kaos var. Şunlara bineceğiz. Çantalarla nasıl sığacağız acaba? Çantalarımız böyle dev gibi malum. Bagaja koyduk. Güvenli mi diye sordum. Evet dedi. Biniyoruz şimdi. Hadi bakalım. Makat ne diyorlardı bunlara? Mataka mıydı? Yazıyor mu bir yerde? Yok neyse böyle küçük minibüslerle gidiyorsun. Başka da bir ulaşım yokmuş zaten oraya. 400 şilin verdik. Yani yaklaşık 150 lira gibi düşünebilirsiniz kişi başı. What was the name of this minibuses? Matatu. Elimde telefonla çekim yapmak çok riskli olduğu için çok fazla etrafta çekim alamadım. Mikrofonu bile takamadım. Takıyorum ama şimdi. Telefonla çekim yapmak neden tehlikeli? Çünkü kapkaç oranı çok yüksek burada. Elinden direkt alabiliyorlar. Arabada giderken, takside falan da camının kapalı olması gerekiyor. Bu konuda çok uyarıyorlar. Özellikle turistleri tabii, biz beyazları. Bir sıkıntı yaşamadık ama biliyorsunuz Güney Amerika'da, Ekvator'da elimden telefonum çalınmıştı. Epey korkmuştum ama adamı kovalamıştım. Adam da telefonu yere bırakmıştı. Şans yani tamamen adamın bırakması, alıp gidebilirdi ya da bambaşka şeyler de olabilirdi. Bendeki de bir salaklıktı yani ama telefonumu almıştım. Neyse dikkatli olmak gerekiyor. Kalkıyoruz galiba. Etrafı şöyle biraz daha rahat gösterebilirim burada. Ama acayip bir kaos var. Yani tahmin edersiniz ki çok fazla insan var. Bu arada Boris'i daha çok dahil etmek, sohbet etmek size istiyorum ama şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. İngilizce ve Türkçe olduğu zaman video, algoritma iyice beyni yanıyor. Çevirileri düzgün yapamıyor. Ben çeviri zaten bir sürü dilde eklesem de çeviri programları kullanıyorum ki inanın çok vakit alıyor bunların hepsi. Ama 2 kişi konuşunca İngilizce, Türkçe o zaman iyice işler karışıyor ve benim manuel her bir konuşmamızın altına altyazı eklemem gerekiyor. Ve şu anda şöyle bir durum var. Her gün içerik çekiyorum çünkü her gün çok dolu geçiyor. Ve bunları düşünün düzenleyeceğim, video haline getireceğim falan. Ne ara bunları yapacağım? Böyle şeyim biraz. Ne yapacağız ya? Bu iş nasıl olacak? O yüzden muhtemelen şöyle olacak. Umuyorum affınıza sığınarak. Hiç öyle çok janjanlı editler, geçişler falan değil. Videoları peş peşe koyup hızlı önemli olan burada yaşadığımız deneyimi size yansıtabilmek, aktarabilmek. Onu yapacağım elbette. Ama süslü şatafatlı editler çıkmayacak. Ki böylece ben de daha motive bir şekilde devam edebileyim ve bir diğer konu da sizin desteğiniz tabii ki. İzlenmeler düşerse ben de bu kadar uğraşmam muhtemelen çünkü çok yoğun geçiyor. Çok zaten yoğun dediğim gibi zorlayabiliyor yani. Ama çok paylaşmak istiyorum. Yani her şeyi paylaşmak istiyorum sizle. Şehir merkezinde olsun, buralarda olsun hiç mesela çiftler el ele tutuşan, göz göze bakışan, böyle aşka, sevgiye dair bir şey hissedemiyorsunuz ortamda. Genelde herkesin bir telaşı var. Bir yerden bir yere koşturuyorlar. Daha çok hayatta kalma çabasındalar sanki. Rengarenk her yer ama. Bütün otobüsler falan, hatta bazı otobüsler böyle ışıltılı ve bangır bangır müzikli. Görürsem onu da çekeceğim sizin için.
thank you. No, thank you. No. Geldik. Geldik. Allah. Önce gidip bir şeyler alacağız, alışveriş yapacağız. Çünkü kalacağımız kampta sadece bir restoran var, oradan yemek yiyebiliyorsun. Fiyatları falan da bilmiyoruz. O yüzden bir market bulup atıştıracak bir şeyler alacağız. Yol biraz tuttu. Çift yön. Çok böyle durlu kalklı ama şoför güzel kullandı. Öyle çok rahatsız edici kullanmadı. Beni yollar şaşırttı şu anlamda, beklentimin ötesindeydi. Daha iyiydi anlamında söylüyorum. Gayet geniş, bazı yerler dardı ama geniş yollar da vardı. İyiydi yani. Burada da her yerde yine çöpleri görebiliyoruz. Güzel, markete geldik. Sıcak. Aslında 1800 küsür metrede burası yükseklik olarak. Akşam daha serin olacaktır tabii ama. Biraz da şimdi meyve alacağız. Marketten aldık bir şeyler atıştırmalık. Markette de meyveler vardı ama böyle dışarıda çok daha uyguna buluyorsun, hem de çok lezzetli oluyor. 70 şiline aldık. Yani 25 liralar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi taksimizi çağıralım. Böyle çift telefon çalışıyoruz şu anda. Bende Bolt uygulaması var. Ödeme onun kartından oluyor. Boris'in o onaylıyor. Yaklaşık yarım saat sürecek yol. O yüzden de 1000 şilin. İlk defa bu kadar çok para vereceğiz taksiye. Yani 360 lira falan gibi düşünebilirsiniz. 30-35 dakikalık yol için. Yani 1000 demişti, şimdi mesaj atıyor 1500 yapalım mı diye. Boş döneceğim diyor. Zaten kabul ettin. Her şeyde pazarlık var ve hiç sevmediğim işler benim ama buralar böyle. Hayır dedik. Gene mesaj attı. Bakalım. Şimdi 1400 olsun geleyim diyor. No. He says make it 1400 and I come. No. No yani. Bu iş değil ki böyle ya. Bu ne ya? Bindik. Muzumuzu yiyoruz. Şoförümüze de ikram ettik. Buranın muzları çok iyi arkadaş. Acayip lezzetli. Üf. So Boris, I have a question. What do you think about Kenya so far? Just tell me 2 things that you are amazed. Well, first of all, because I like food, the fruits are amazing. Fruits. Yes, Fruits. I agree. And second of all, people. People are lovely. Oh, Say hi, and if we're okay, if we need help or whatever. So that's nice. Yes, I agree. But I cannot agree with all of them. Right. Especially when in the city center It it's... depends what they want. Yeah. Yeah, but in general, what we experienced, it was so lovely. I agree with that too. Okay, thank you. You're welcome. Geldik. O gördüğünüz yol üzerinde hipopotamlar gece çıkabiliyormuş oraya kadar. O yüzden sadece hipopotamlarda değil, diğer vahşi hayvanlarda, zebra falan. O yüzden de çok fazla trafik kazası oluyormuş. Hep çok dikkatli, ışıklar böyle komple açık ve yavaş gitmek gerekiyormuş. Onun dışında insan ölümleri de olabiliyormuş. Dedim gece hiç yürümeyeceğiz o zaman. Hani göl kenarı değil, yolda da mı yürüyeceğiz? Tehlikeli dedim. İlk hipomuzu gördük bile. Suda şu anda. Dediğim gibi gündüz sudalar, gece karaya çıkıp otlanıyorlar. Hop daldık. Ve geldiğimize göre artık videomuzu burada bitirelim. Çünkü çok uzayacak. Burası bir sonraki videoda olsun. Bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu gördüğünüz teller, bunlar elektrikliymiş. O yüzden burayı geçmiyorlar dedi. Ama yine de sonuçta vahşi bir hayvan. Onu da geçerek sana saldırmayı düşünebilir, isteyebilir. O yüzden hep dikkatli olmak gerekiyor dedi.
Öyle. Şimdi biz girişimizi yapıyoruz. Umarız keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o zamana kadar çok çok iyi bakın. Desteklemek istiyorsanız da lütfen abone olun, paylaşın. Herkese bahsedin bizden yahu. Hadi bay bay.